Mısır piramitleri. Mısır'da yer alan piramit şekillerde antik yapılar. Milattan önce yaklaşık 2500'lü yıllarda inşa edildikleri tahmin edilen Mısır piramitleri, üst üste konulan ve tanesi birkaç tonluk kireç taşlarından oluşan yapılardır. Dönemin firavunlarına mezar olarak inşa edilen bu piramitler, başlarında bulunan mimarlar, mühendisler ve başka uzmanların yönlendirmesiyle Mısırlı işçiler tarafından büyük çaba ve emeklerle oluşturulmuştu. Mısır'da bulunan Nil Nehri'nin hemen batısında bulunan piramitlerin bu kadar büyük olmasının sebebi ise dönem halkının piramitler ne kadar büyük olursa firavunlarının da cennete o kadar yakın olacağına inanmalarından kaynaklanmaktaydı. Herkesin en çok merak ettiği ve hakkında birden fazla değişik söylentinin yayıldığı piramitlerin yapım aşaması konusu aslında hiç de sandığımız kadar hayal dışı bir şekilde gerçekleşmemişti. Neden mi? Çünkü Mısır piramitleri tamamen mantığa, bilime ve matematiğe dayalı olarak inşa edilmiş yapılardı. Mısır'ın simgelerinden biri haline gelmiş Keops piramidi de hakkında birçok sansasyonel iddianın yaratıldığı bir yapı olarak uzun yıllar boyunca karşımıza çıkmıştır. Birçok Mısır bilimciye göre Keops, Firavun Khufu için bir mezar olarak inşa edilmişti. Piramitlerin inşasının öncelikli amacı Firavun ölmeden önce piramidin yapım aşamasının tamamlanmış olmasıdır. Peki Keops piramidi 14 ila 20 yıl gibi bir sürede nasıl inşa edildi? Haydi videoya geçelim. Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize'yi çevreleyen antik Gize Mezar kentinde bulunan 3 anıtsal piramitten en eski olanı. 4500 milyon yıl öncesinde yapıldığı sanılan antik dünyadan günümüze dek ulaşmayı başaran Keops piramidi dünyanın 7 harikasından biridir. Bu 7 harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eser. Antik Mısırlılar böyle bir yapıyı neden ve nasıl inşa etti? Kahire'nin kıyılarındaki antik Giza piramitleri astronomi ve mimari açıdan ünlü bir medeniyet tarafından inşa edildiler. Ölümden sonra yaşama inanan bu gizemli medeniyet, ölüm ritüellerini kusursuz bir biçimde uygulamaktan hiç kaçınmadılar. Gize platosu içerisinde en büyük mezar olan Keops, Firavun Khufu'nun mirası. 2 milyondan fazla hassasiyetle yerleştirilmiş, her biri arabadan daha ağır olan kaya bloklardan yapılmış ve inanılmaz odalara açılan dar tüneller Keops'u esrarengiz yapmakta. Bütün bu emekler Firavun'un bedeni için yapılmış ve günümüzde gizemini hala korumakta. Peki antik Mısırlılar 6 tonluk bu yapıyı çöllerin ortasında nasıl nizami bir şekilde inşa ettiler? Keops piramidi gizemlerinden biri yapı ustalarının piramidi nasıl zamanında teslim ettiğidir. Cevaplanması gereken soru öncelikle yapı ustalarının bu kireç taşı bloklarını nasıl yonttuğudur. Blokların yan kısımlarında yontulma izleri açık bir şekilde görülmektedir. Kireç taşı sert olması ve yüke karşı dayanıklı olmasıyla inşaatta kullanılmak için oldukça uygun bir malzeme. Bu elverişli malzemeyi bulmak için uzağa gitmeye de gerek yoktu. Gize platosu altında kireç taşı ana yatağı oluşturmaktaydı. Peki ustalar onca taşı ne kadar zamanda yontmuşlardı? Bilim adamları piramitteki ustaların aletleri tamir etmek için bir ekip olması gerektiğini düşünmekte. Ekipteki bir kısım insan aletleri bir sonraki çalışmaya hazır ediyorlardı ki bu işin olabildiğinden daha hızlı bitmesi demekti. Piramitte çalışan ustalar sert bir çelik yerine durmadan bileylenmesi gereken bakır aletler kullanıyorlardı. Piramitte kullanılan 2 milyondan fazla bloğun o koşullarda daha uzun bir sürede yontulması gerekir. Firavun'un talep ettiği teslim tarihinde piramidin tamamlanması için her gün 200'den fazla blok koymaları gerekiyordu. Peki antik Mısırlılar bunu nasıl gerçekleştirdi? Piramit ustaları dış kısımdaki blokları inanılmaz bir hassasiyetle şekillendirip yerleştirmişlerdi. Fakat birkaç katman derinde bloklar aralarında boşluklar olacak şekilde gelişigüzel yerleştirilmeye başlanmıştı.
Özensiz olarak yerleştirdikleri blokları içeriye, düzenli olanları dışarıya koyarak milyonlarca saat iş gücü tasarrufu sağlamışlardı. Ustalar için bir diğer problem piramitte kullanılan malzemenin taşınmasıydı. Ahşap kızaklar ve halatlarla taşınan bloklar daha fazla iş gücü demekti. Esas konu kızaklarla tonlarca taşı nasıl piramidin tepesine çıkardıkları. Bilim adamları piramitte insan yapımı rampa kalıntısı buldular. Fakat ustalar taşları piramide ulaştıran rampalar inşa etmiş olamazdı. Çünkü rampa ancak alçak mesafede etkili olabilirdi. Yükseğe çıktıkça ise eğimden dolayı taşlar yukarıya taşınamazdı. Bunun yerine ustalar piramidin 2/3'üne kadar rampa, daha sonra piramidin kenarlarını dolanan dik bir rampaya gerek kalmadan tepeye ulaşabilecekleri spiral bir rampa inşa etmişlerdi. Bu piramidin olabildiğinden daha erken bitmesi demekti. Videonun başında söylediğim gibi Mısır piramitleri astronomi ve matematiğe dayalı yapılmıştır. Keops piramidi de bunlardan biri. Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı Güneş ile Dünya'nın arasındaki mesafeyi vermekte. Piramidin çevresi bir yıl içindeki gün sayısını, bu çevrenin 2 katı ekvatorda bir boylam derecesinin 1 dakikasına eşittir. Piramidin ağırlığı 10 üzeri 15 ile çarpıldığında Dünya'nın yaklaşık ağırlığını verir. Dünyanın kutup ekseni doğrultusunu günden güne değiştirmekte ve böylelikle 2200 yılda Güneş'in arkasında yeni bir burcun gelmesine olanak verir. İlk durumuna ancak 25.827 yıl sonra varmaktadır. Bu sayıda 25.826,6 olarak piramitte ortaya çıkmakta. Bu sayıyı bize veren piramidin taban köşegenlerinin toplamıdır. Ayrıca Keops piramidinin firavun odasının boyutları iki temel Pisagor üçgeninin eşidir. Oysa piramit Pisagor'dan binlerce yıl önce yapılmıştır. Piramit içerisinde radar gibi cihazların çalışamaması nedeniyle arkeologların hala birçok odayı bulamadığı bilinmektedir. 4500 yıl öncesinde yapılan bu piramit, teknolojinin olmadığı, aletlerin sınırlı ve kusurlu olduğu o dönemin şartlarında yine de mükemmel bir işçilik ve emekle Antik Mısır'dan günümüze bir köprü olmaya devam etmekte.